Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Japonya'ya gelmeden önce izlemeniz gereken o rehber videosuyla karşınızdayım. Aklınızdaki bütün sorulara cevap bulabileceğiniz o rehber videosuyla karşınızdayım. Genelde evin içerisinde böyle durarak video çekmek, Japonya herhangi bir ülkeyi anlatmak benim tarzım değil, kanalın tarzı değil açıkçası. Çok soru geliyor. Saati sorandan, hava durumunu sorandan, nasıl gelirim diyenden, ne kadar para getirmeliyiz diyene kadar bir sürü soru geliyor. En sonunda dedim ki bunların hepsine cevap vereceğim. Bunları cevap vermeyeceğim. Japonya uçak biletinden başlıyoruz. Adım adım gideceğiz. Sadece Tokyo değil, Osaka, Kyoto şehirlerini de size elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Japonya'yı baştan sona gezmiş, dağını taşını gezmiş, hali hazırda gezen biri olarak bilgi birikimlerimi size aktarmaya çalışacağım. Şimdiden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle bir Türkçe içerik bulmak zordur genellikle. Yani Japonya'yı baştan sona gezip hali hazırda aktif olarak gezen biri yok arkadaşlar. O yüzden böyle kanala abone olursanız sevinirim. Teşekkürler. Başlayalım. Evet, Narita. Adım adım gideceğiz. En başından itibaren sizi bulunduğunuz yerden neredeyseniz şu anda Japonya'ya gelene kadar ki ve geldikten sonraki serüveninizle baş başa bırakacağım. Tokyo'dan başlıyoruz. Uçak bileti konusuyla başlıyorum. Rehberlik yaptığım için yüzlerce insanla buluştum. Japonya'yı tanıttım ve onlara genellikle nasıl geldikleriyle alakalı, bileti nereden aldınız, nasıl bir zorluk yaşadınız, kolay mıydı diye neredeyse herkese sormaya çalıştım. Tokyo'da 2 tane havalimanı var. Birincisi Narita, en büyük olanı. İkincisi Haneda. Haneda biraz daha merkeze yakın olanı. Şurada gördüğünüz şehirden ortalama 7 aslında Shinjuku'yu merkez dersek bir 80 kilometre uzaklıkta diyebiliriz. 1,5-2 saat aralığında bir yolculuk sürüyor. Diğeri de Haneda Uluslararası Havalimanı. Gördüğünüz gibi bu şurada Tokyo Uluslararası Havalimanı diye geçiyor Haneda. Bu biraz daha yakın. Bu yarım saat mesafede açıkçası Shinjuku. Shinjuku hep ben merkez alıyorum bu arada. Onu not edin. İleriki dakikalarda daha detaylı açıklayacağım. Şimdi genelde Narita Havalimanı'ndan geliniyor. Nasıl geliniyor? Çoğunluğu genelde böyle bir Çin üzerinden geliyor. Ya direkt gelen var ya aktarmalı gelen var. Sebebi ucuz olması. Git gel 15 bin liraya bilet alan da duydum. 20 bin liraya alan da duydum ya da direkt hiç bunlarla uğraşmayıp Türk Hava Yolları'yla 80 bin lira 100 bin lira git gel para vereni de duydum açıkçası. Çin'de sorun yaşar mıyız yaşamaz mıyız diye güzel bir sorun var. Genelde Çin oldu mu bir işin içerisinde Çinliler varsa böyle sorun çıkma ihtimali hep olabiliyor. Hangi havayolu şirketinden uçak biletinizi alıyorsanız onun bir sitesine bir bakın. Özellikle bu Çin için geçerli. Bataryalarla alakalı onların belli başlı böyle bir prosedürleri var. Uçak kabini alamıyorsunuz vesaire de genel son bilgileri siz kesinlikle sitesinden bakın. Çin üzerinden gelen var. Etihad'la gelen var. Katar'la biraz daha az ve Türk Hava Yolları'yla direkt gidip gelenler var. Narita havalimanına indiniz. Bundan sonra ne olacak? Hemen inmeden önceye gelin. Japan Web. Bu Japan Web uygulamasına kendinize bir tane üyelik açın. Tam da üyelik sayılmaz. Oradan bilgilerinizi doldurun. Şimdi çok insan geldiği için Japonya artık inanılmaz bir turistik destinasyon, inanılmaz bir turist akışı var ve havalimanları aşırı yoğun açıkçası. Bu Japan Web uygulamasına bilgileri girdikten sonra size bir QR kod verecek. O sizde böyle zamandan tasarruf sağlayacak. Havalimanına geldiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Narita Havalimanı'na geldikten sonra pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Oradan böyle bir aşağı iniyorsunuz. Gümrük gibi bir şey var. QR kodu göstermeniz gerekiyor. Gösterdikten sonra tık diye geçiyorsunuz. Sonra en aşağı trene giden yer var. Hemen böyle hizalı bir şekilde sim kart satan, para değiştirebileceğiniz yerler var. Klasik kombini dediğimiz marketler var. Otobüs bileti alacağınız yerler var. Tokyo'dan, Narita Havalimanı'ndan şehir merkezine gelebileceğiniz en uygun ulaşım otobüs. Yaklaşık 1500 yen. Ha, değişmemiş. Her şeye zam gelmiş, otobüse zam gelmemiş ya. İlginç. Sitesi böyle arkadaşlar. Airport Bus Tokyo Narita diye geçiyor. 65 dakikada kolay bir şekilde sizi getiriyoruz diye. Gerçekten de 65 dakikada getiriyorlar mı? Eğer trafik yoksa getiriyorlar. Yani Tokyo gibi dünyanın en kalabalık metropolünde bile trafik aslında böyle birkaç saattir en fazla. En yoğun vakitlerde en ucuz yollu. Shinjuku civarı yerlerde kalacaksanız, oraya yakın yerlerde kalacaksanız da bununla gelin trende ya da taksiyle de devam edebilirsiniz. Sizin için daha iyi olabilir. Aynı şekilde Haneda'dan da giriş 3 aşağı 5 yukarı aynı. Havalimanından Suica kart, Pasmo, Japonların Akbile gibi bir kart alın ya da telefonunuza aplikasyon indirin. Kredi kartınızı tanımlayın. Japonya'nın içerisinde onu trende, otobüste, metroda, restoranda, kafede çoğu yerde kullanacaksınız. Tüm Japonya'da geçerli. Suica kartları, Pasmo kartları. Bunların çeşitli adları oluyor fakat tüm Japonya'da bunları
bunların hepsi geçiyor. Bu da önemli, kritik bir bilgidir. Japonlar çok böyle kağıt para alıp vermeyi seviyor. Bozuk paralarla çok uğraşıyorlar. Bunlardan kurtulmuş olacaksınız. Zamandan tasarruf etmiş olacaksınız. Bu da önemli, kritik bir bilgidir. Gelmeden para bozduralım mı diye de sorular geliyor. Onun cevabını şöyle vereyim. Burada Mufchi diye bir bankası var. Onun World Currency Change Office diye bir tane yeri var. Tokyo Change Office yazdığınızda direkt en başta çıkıyor. Orada 1 doları yazıyorsunuz. Size halihazırda şehir içerisinde ne kadar kurun olduğunu gösteriyor. Oradan hesaplamayı yapabilirsiniz. Aklınızda o rate, o miktar olsun. Eğer havalimanı uygunsa, ki genelde uygun olmuyor, bozdurabilirsiniz. Kredi kartıyla da çok alışverişini yapan, böyle mil puan biriktiren misafirim oldu. Size o şekilde uygunsa o şekilde devam edebilirsiniz. Sim kartı geleceğim. Sim kartı Big Kamera'da, Yodobashi kameralardan böyle turistlerin sim kartı oluyor. E-sim ya da halihazırda sokmalı sim de alabilirsiniz. Havalimanı kısmını bitirdik. Hadi merkeze gidelim. Japonya'yı gezmeye başlayalım. Narita'dan biraz uzak. Bir de taksi olayına geleyim. Booking.com sitesini bilenleriniz bilir. Ben de aktif olarak kullanıyorum. Mobil üzerinden yaparsam indirimler veriyor. Çeşitli yerlerin biletlerini de ben kolay olduğu için Booking.com sitesinden alıyorum. Narita Havalimanı'ndan merkeze arabayla gelmek isterseniz orada seçebilirsiniz. Şuraya bir yere koyacağım fiyatların ne kadar olduğunu. Açıkçası 4 ve üzeri kişiyseniz, biraz da rahat gelmek istiyorsanız minivan tarzı arabaları tavsiye ederim. Güzel 1,5 saatte yolu izleye izleye o konforlu arabalarla gelebiliyorsunuz. Havalimanı kısmını, aklımdaki olan kısımları böylelikle bitirdim. Son olarak şunu da söyleyeyim. Japonya Türk vatandaşlarından vize istemiyor. 90 gün Japonya'da vizesiz biçimde gezebiliyorsunuz. Çoğu ülkeye aslında Japonya vize istemiyor. Japonya'nın Türklere vize getireceği, ambargo koyacağıyla ilgili hikayeleri ben yaklaşık 10 sene önce açıkçası duymuştum, görmüştüm. Hala devam ediyor. Kendi fikrimi söyleyecek olursam öyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Çünkü Japonlar böyle bir ülkeye ambargo koyayım, engellim, böyle prosedürler getirin. Bu düşüncede, bu karakterde bir devletin yapısı, hem düşünceleri, Japonların kafası biraz farklı çalışıyor bu tür konularda. Ne kadar sorunlar, sıkıntılar şu dönemde fazla olsa bile ekstrem şeyler olabilir mi? Gelebilir mi? Gelebilir. Bu da gelişecek ileriki dönemde olaylara bağlı, ama benim şahsi fikrim herhangi bir engellemenin olmayacağı. Olsaydı bu zamana kadar olurdu. Çünkü neler oldu bazı bölgelerde. Biraz o Japonya'nın kendi sorunu açıkçası da. Benim için merkez Shinjuku'dur arkadaşlar. Neden Shinjuku? Çok fazla otel var. 7/24 işliyor. 24 saat açık restoranlar var. Alışveriş caddesinin olduğu yer var. Japonya'nın değil, dünyanın en büyük istasyonu Shinjuku istasyonudur. Özellikle yoğun vakitlerde görürseniz birbirini ittiren, yani 2 dakika sonra gelecek treni bile beklemeyen, sıkış bıkış giren insanları oralarda göreceksiniz. Aslında biraz geçiş yeri de olduğu için güzel bir yerdir. 7/24 işliyor. Gece hayatı da meşhur. Eğer katılmak isterseniz çeşitli pavyonlar var. Fakat burada o bölgelerde pavyonları hiç tavsiye etmiyorum. Siyahi arkadaşlardan uzak durun diyorum. Devam ediyorum. Turist kazıklama olayı ne kadar Japonya'da da olsanız oralarda oluyor. Burada bir pavyon kültürü var. Laf açılmışken söyleyeyim. Bir şişe açtırdınız. Hanım arkadaşla sohbet muhabbet ediyorsunuz. 50 dolar, 100 dolar diyelim. Hesap bir geliyor sana, hizmet bedeli o şu, tık 200 dolar. Bu tür şeyler duydum. Duydum, sorun yaşayan insanları da duydum ve bir şey de yapamıyorsunuz. Yanınızda bilen biri yoksa. Beni çağırmayın, ben pavyona gelmiyorum. İkinci kalacak konaklama yer olarak Tokyo istasyonu ve çevresini önerebilirim. Orası da hem Ginza'ya yakın, hem güzel restoranlar var, alışveriş için güzel yerler var ve istasyon diğer şehirlere giden Shinkansenlerle, hızlı tren raylarıyla donanmış. Zamandan tasarruf. Japonya'daki konaklamanızı şöyle düşünün arkadaşlar. Ne kadar trene yakınsanız o kadar rahat edersiniz. Özellikle büyük şehirlerde. Bunu unutmayın ve buna göre seyahatinizi, konaklama yerlerinizi hep yapın. Konaklama yeri. Bana genellikle otel tavsiye eder misin diye soru soruyorsunuz. Otel tavsiye etmiyorum açıkçası. Bölge tavsiyesi yapıyorum. Rehberlikle ilgili sorununuz olursa dediğim gibi Instagram'da ya da mail üzerinden bana ulaşırsanız gerekli bilgileri size verebilirim. Konaklama için bu iki yeri önerdim. Tokyo'da gezilecek yerler. Shinjuku'da kalıyorsanız Shinjuku, Gyoen Park. Kesinlikle o parka gidin. Özellikle sonbahar ve ilkbahar zamanlarında o parkı bir görün. Sakura döneminde ağacın altında oturun, böyle piknik yapın. Hanabi yapın Japonların deyimiyle. Japonlar böyle biraz da dinden gelme bir şey. Doğanın, yeşilliğin içerisine gidip böyle sakin kalmayı, uzun yaşamın sırlarından bir tanesi Japonlar için. Güzel rahatlıyorlar. Seviyorlar. Beni de çağırın. Beraber sake içeriz. Tabii uzun detaylı anlatamayacağım maalesef. Sizi de sıkmamak için gerekli bilgileri vereceğim. Aslında gezilecek çok yer var.
var. Fakat tık 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 diye geçeceğim. Detaya fazla inemeyeceğim. Çünkü daha Osaka'ya gideceğiz, daha Kyoto'ya gideceğiz. Çok yolumuz var. Haritamı göstersem böyle ateş böceği gibi. Her yerde gidilmesi gereken yerler var. Eğer bu tarz rehber videolarını sevdiyseniz, işinize yarıyorsa sizden gelen tepkilerden anlayacağım ki ben ikinci videoyu, hatta üçüncü, dördüncü, beşinci videoyu da çekebilirim. Daha detaylı anlatabilirim. Çok fazla yer var. O yüzden seri seri geçmem lazım. Shinjuku'da bir de Tokyo Belediye binası var. Hükümet binası diye geçiyor. Tokyo Metropolü Hükümet binası. Oranın 45. katına da ücretsiz çıkıp şehrin merkezini izleyebilirsiniz. Akşam böyle mevsimden mevsime değişiyor da böyle 7'den sonra binanın dışında çeşitli gösteriler oluyor. Karakterleri yansıtıyorlar, çizgi filmleri yansıtıyorlar. Bayağı milyon dolar vererek yaptıkları bir animasyon. Bu da ilginç olabilir akşam için. Çocuklu bir aileyseniz özellikle. Elektronikle ilgili bir tavsiye vereceğim. Burada da Yodobashi kamera vardı. Onu Akihabara'ya bıraktım. Japonya bir elektronik eşya, bir makine cenneti. Buradan çıkan ürünler, özellikle Türkiye'deki vergi fiyatlarını da düşününce neredeyse bazı şeyler yarı yarıya fark ediyor. Özellikle bir ikinci el sektörü çok fazla burada. Japonlardan kullanılmış bir şey ikinci el olarak bulursanız kaçırmayın. İşinize yarıyorsa alın. Temiz bakıyorlar. Shinjuku'da bir öneri yapacağım. Map kamera. Fotoğraf makinesiyle böyle haşır neşirseniz, bir ilginiz varsa, bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Map kamera diye geçiyor. Shinjuku'dan kalkacaksınız. Nereye gideceksiniz? Shibuya'ya. Akşam vakti o karşıdan karşıya geçen insanların birbiriyle çarpıştığı, o meşhur Mario go-kartların olduğu, neon ışıklarının her yerde olduğu meşhur Hızlı ve Öfkeli'nin sahnesi. Aslında %80'i green screen'de çekilmiş. Cemp'in rehberliğinden faydalanırsanız bu kritik bilgileri de detaylı bir şekilde anlatacağım sizlere. Shinjuku'dan Shibuya'ya yaklaşık bir 10 dakikada gidebiliyorsunuz. Fakat istasyon içerisinde bir 15 dakika yol yürümeniz lazım. O yüzden bazı yerlerde Japonya'da otobüsle seyahat etmeniz büyük şehirlerde yararınıza olabilir. Bu da ayrı bir ipucu olsun sizin için. Trafikten gözünüz korkmasın. Meiji Tapınağı var. Meiji Tapınağı'na kesinlikle gidin. Doğanın içerisinde güzel bir Shinto tapınağıdır. Japonları anlamanız için tapınaklardan bir tanesidir. Özellikle hafta sonu giderseniz düğün seremonilerine de denk gelebilirsiniz. Beni de zaten oralarda büyük ihtimal görürsünüz. Belki işimden dolayı buralarda sürekli bulunuyorum. Ve bir sonraki gezeceğiniz yer Asakusa. Japonya'nın en eski Budist ve yerleşim yerlerinden bir tanesi olan Asakusa'da Sensoji Tapınağı var. Budist tapınağı var. Japonya'ya aslında Budizm Çin'den Güney Kore, o yarımada Güney Kore'ye geliyor. Güney Kore'den de Budist rahipler eşliğinde aslında Japonya'ya geliyor. Önceden aslında Japonya'da Şintoizm dini hakimmiş. Belli bir süre sonra bu iki din beraber yaşanmaya başlıyor. Bu bölgede, Asakusa bölgesi de bu kültürü görmeniz için gitmeniz gereken yerlerden. Shibuya'dan tek trenle, metroyla gidebiliyorsunuz. Ginza Line'la tek trenle Asakusa'ya kadar gidebiliyorsunuz. Asakusa'ya geldiğinizde zaten tapınağın olduğu yerin aşağısı neredeyse tren istasyonu diyebilirim. Hemen çıktığınızda gezmeye başlayabilirsiniz. Aslında Asakusa'da da böyle biraz tarihle iç içe beraber kalalım derseniz bir iki gün oralarda da kalınabilir. Orayla da ilgili benim çok videom var. Çeşitli Michelin restoranlarından tutun da civar yerleri tanıttığım güzel yerlerdendir aslında Asakusa. Nakamise alışveriş caddesinden bir yürüyün. Japon falı omukuji yapın. Geleceğinizi öğrenin. Budist abdesti alın. İçeride dua edin. Tarihi bol olan yerlerden bir tanesidir açıkçası. Asakusa'yı gezdikten sonra hemen yanında Sumida Nehri var. Onun yanında Skytree var. Skytree'ye böyle 20-25 dolar bir para olması lazım. Çıkabilirsiniz. Japonya'nın en büyük yapılarından bir tanesi. 350 metre, 450 metre iki farklı çıkış yeri var. Aklınızda olsun. Özellikle akşam vakti giderseniz ayrı bir görüntü, gündüz vakti giderseniz de ayrı güzel bir görüntüsü var. Buranın civarında sumocular çok fazla yaşıyor. Yaşadıkları yer, antrenman yaptıkları yer aynı. Hep bu civarda oluyorlar. Sabah antrenmanına katılmak isterseniz de çeşitli siteler aracılığıyla rezervasyon yapıp genelde saat 8 oluyor. Antrenmanlarını tavsiye ederim izlemenizi. 1,5 saat sürüyor. Farklı Japonya'ya özgü bir aktivite olabilir. Sumo Morning Practice diye geçiyor. Öyle aratabilirsiniz. Evet, Asakusa'yı da bitirdik. Nereye gidelim? Hazır Asakusa'ya gelmişken buradan bir yakın Ueno'ya gidelim. Çocuklu aileyseniz Ueno'da genelde Japonlar çocuklarıyla birlikte bu bölgeye gelmeyi seviyor.
Ueno Müzesi var. Çok büyük devasa bir panda var. Bilim Müzesi var. İlkbahar ayında geliyorsanız sakuraların olduğu meşhur Ueno Park boylu boyunca bembeyaz ağaçlarıyla meşhurdur. Ve benim Japonya'da gitmenizi tavsiye ettiğim 2 müzeden bir tane olan Tokyo Ulusal Müzesi var. Birincisi Hiroşima'daki müze. Japonya'da bu 2 müzeye giderseniz Japonları anlayabilirsiniz diyebilirim. 1000 yen ücreti girişi. Baştan sona Japonya'nın tarihiyle alakalı her şeyi görebilirsiniz. Dediğim gibi rehberlik de yaptığım için beni de çağırırsanız detaylı anlatırım sizlere. Ueno'dan aslında şöyle bir program yapabilirsiniz. Parkın aşağısında bulunan Amayako alışveriş caddesini gezebilirsiniz. O yolu dümdüz takip ederseniz zaten Akihabara'ya gidiyorsunuz. Akihabara elektroniklerin bulunduğu, işte Big kamerası, Yodobashi kamerası, çok büyük bir Yodobashi kamerası var. Videom var, oradan yine bakabilirsiniz. Orayı programınıza ekleyin. Böyle animedir, mangadır, Pokemon'dur, karttır, figürdür, birçok şeyi burada bulabilirsiniz. Ama turistik bir bölgedir. Aklınızda olsun. Biraz daha yerel bir şeyler arıyorsanız benim kanal altlarında bulunan videolara da bir göz atabilirsiniz. Book of var, Heart of var. Heart of'u tavsiye ederim. Çok büyük bir mağazasına gitmiştim Hachioji taraflarında. Çok işinize yarayan şeyler bulabilirsiniz. Şimdi Akihabara'yı gezdiniz. Değişik olabilir. Japonlarda genelde günlük yaşam içerisinde robot teknolojisini göremiyorsunuz. Hani uçan kaçan arabalar, teknoloji, böyle bir şey aslında Japonya'nın günlük yaşamında yok. Nerede görebilirsiniz? Şimdi hemen Akihabara'nın orada bir tane robot kafe var. Engelli insanları topluma kazandırmak için böyle bir kafe konsepti oluşturulmuş. Robotlar gidiyor geliyor, yemek getiriyor. Siz de robotlara böyle konuşuyorsunuz. Japonya'nın bir yerinde o engelli kişi bağlanıyor ve sizle konuşuyor. İşte İngilizce konuşan da var, Japonca konuşan da var. Güzel bir tecrübe olabilir sizin için de. Tavsiyelerim arasına burayı da yazabilirsiniz. Gelelim yemek kısmına. Şimdi Japonya aslında yeme içme bakımından dünyadaki en güzel turistik lokasyonlardan bir tane. Japonya'nın yemeklerine alıştıktan sonra tuzlu bir şey yemiyorsunuz. Ekmek yok zaten, yiyemiyorsunuz. Bırakıyorsunuz. Ya Türkiye'deki o yağlı yemeklerden bizim lezzetler 10 numara. Bizde lezzet var. Sağlık maalesef. Sağlık yönünden düşünecek olursak Japonya o konuda inanılmaz bir seviyede. Bu insanların ortalama yaşı 80, 90, 100 ve yedikleri yemekleri böyle biraz araştırdıktan sonra, gördükten sonra sonuca vardım. Dedim Japonlar ölmez. Vallahi ölmez. Bir bakıyorum bu adam, bu Japon bunu niye yiyor? Bu kadın bunu niye yiyor? Yaşlandırmayı geciktiren yemeğin olduğunu fark ettim ve bunlar Türkiye'de yok. Bazı Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, orada burada kolaylıkla bulamayacağınız ürünler. Dünya üzerinde belki de obezitenin en az olduğu ülkelerden biridir. Tombul tombul gezen insanları Amerika'daki gibi bulamazsınız. Şimdi böyle bir information yerinden broşür almıştım. Tokyo Müslüm diye. Domuz yağı, domuz eti kullanımı biraz fazla Japonya'da. Çikolatanın içerisinde bile domuz yağı var. Bazılarında var. Eğer hassasiyetiniz varsa Shinjuku'da Tourist Information yeri vardı. Bunu oradan almıştım. Böyle bir şey alırsanız etrafta nerede helal restoran var hepsini görebilirsiniz. Tourist Information'larını boş geçmeyin. Japonya'da çok iyi çalışıyorlar. Köye, kasabaya bile gitseniz orada bir turist bilgi yeri var. Kesinlikle gidin. Enteresan insanlarla enteresan şekilde tanışabilirsiniz, vakit geçirebilirsiniz. Tokyo bu kadar yeter mi? Tsukiji Balık Pazarı'na gidin. Turlarım arasında olan yerde Tsukiji Balık Pazarı. Tokyo bu kadar yeterse hemen hızlı trenle bir Osaka'ya gidelim. Şimdi neden Tokyo istasyonunun civarında kalın demiştim hatırlarsanız. Oradan hızlı trenle 10-15 dakikada bir gelen hızlı trenlerle Osaka'ya, Kyoto'ya, Japonya'nın her yerine, kuzeyine, güneyine, batısına, doğusuna gidebiliyorsunuz. Tokyo Osaka fiyatları hızlı trende fix. 14.000 küsür, 15.000 yen deyin. İnternetten de satın alabiliyorsunuz. Size oradan bir QR kod gibi bir şey veriyor. QR kod biraz daha yeni popülerleşmeye başladı. Okutup direkt geçiyorsunuz. Treni kaçırdım, ne yapacağım diye düşünmeyin. Koltuk rezervasyonunuz varsa rezervasyonsuz vagonlar oluyor. Non-reserved seat diye vagonlar oluyor Shinkansen'lerde. Bunlardan birine oturabiliyorsunuz. Fakat çoğunluğunda biraz dolu olduğu için yan yana biraz oturmanız zor olabilir. Şanslıysanız oturabilirsiniz. Biletinizi böyle bir gün önceden, hatta aynı gün bile alsanız gidebilirsiniz. Giderken sağ tarafından alırsanız Fuji'yi de şanslıysanız görebilirsiniz. Ama tavsiyem böyle birkaç gün öncesinden alın. Tokyo'da çok fazla açıklayacağım şey var. Fakat bu videoda Tokyo, Osaka, Kyoto üçlemesini göreceğiz. Tokyo İmparatorluk Sarayı var Tokyo istasyonunun orada. Açıkçası onun %80'e 90'ına giremiyorsunuz. Dışarıdan böyle bir bakabilirsiniz. Ama şöyle yapabilirsiniz. İnternet sitesinden turlar oluyor. Özel tur şeklinde. Tokyo İmparatorluk Sarayı'nın sitesine girerseniz, fakat onun biletleri de 2 ay, 3 ay öncesinden bitiyor. Denk getirebilirseniz kendi sitesinden bilet alıp sadece belli bir bölümü tur şeklinde gezebilirsiniz. Tokyo İmparatorluk Sarayı'nın bir hizmeti. Ama çoğunluğunu göstermiyorlar diyebilirim. Çok ufak bir bahçesi
öyle açık bir durumda. Eğer içki kullanıyorsanız Japonya bir içki ülkesi. Dua ederken bile lüp diye bir tane atıyorlar. Sake içmek bunların kültürleri dini arasında olan bir şey. O yüzden içki içme kültürü çok fazla. Bir Japonla en rahat konuşabileceğiniz yer barlar. Izakaya dediğimiz Japon meyhaneleri. Japonlarla çok kolaylıkla buralarda konuşabilir, tanışabilirsiniz. Dur gidemedik. Osaka'ya gidemedik. Osaka'ya gidelim. Tamam, Osaka'ya gitmeden önce Fuji'de Gotamba Outlet var. Ben de videosunu çektim. Bu videodan sonra gelecek büyük ihtimal. Gotamba Outlet'e Shinjuku'dan git gel yapabilirsiniz. 4000 yen otobüste yaklaşık böyle 1,5-2 saat süren bir yolculuk oluyor. Pahalı markaların bir sürü outlet'i, bir sürü işte outlet mağazası var burada. Bir göz atabilirsiniz. Saat ilginiz varsa Japonya'dan saat almanızı tavsiye ederim. En çok fiyat oynayan ürünlerin başında saat geliyor. Hadi gidelim. Osaka'ya gidelim yeter. 2,5 saat süren Tokyo Osaka yolculuğundan sonra Osaka'da nerede kalabilirsiniz? Osaka'da benim için merkez Dotonbori. Bu civarlarda bir yer bakarsanız çok otel var. Shinsaibashi, işte Namba, Umeda hep buralar birbirine yakın yerler aslında. Bu civarlardan otel bakarsanız sizin için iyidir. Ama Dotonbori'den bakarsanız çok rahat edersiniz. Her şey burada. Yeme içme, alışveriş, istasyon derken inanılmaz rahat, inanılmaz kalabalık yerlerden bir tanesi. Tokyo'ya göre çoğu yerden kalabalık. Osaka'da nereler gezilir? Osaka'da bir Osaka Kalesi'ne gidin. İçeriye girmeye çalışın fakat önceden biletinizi alın. Shinsekai New World. Çocuklu aileyseniz buraya akşam vakti kesinlikle gidin. Kafa dağıtmak için güzel yerlerdendir. Shinsekai New World. Burayı da yazdınız. Osaka biraz alışveriş yeri benim için. Bu civarları gezdikten sonra benim de tur programımda var. Ben genellikle buradan Nara'ya gidiyorum. 35-40 dakikada tek trenle Nara'ya gidiyoruz. Geyikleriyle meşhur olan yer Todaiji. Japonya'nın en eski ahşap yapılarından bir tane olan bir Budist tapınağı var orada. Ahşap, inanılmaz bir mimarisi var. Oralara kadar giderseniz Todaiji tapınağının, Budist tapınağın içerisine girin. Todaiji tapınağı biliniyor, popüler. Fakat hemen arkasında Kasuga Taisha diye bir Shinto tapınağı var. Meşhur taş fenerleriyle böyle boylu boyunca doğanın içerisinde güzel bir Shinto tapınağıdır. Oraya da böyle tepesine kadar çıkıp para vererek böyle biraz daha tepeye çıkabilirsiniz. Enteresan yapıları görebilirsiniz. Güzel fotoğraflar, Instagram'lık çekebilirsiniz. Japonya aslında biraz böyle fotojenik bir ülke. Sokağın ortasında böyle herhangi bir taşı bile çekseniz model diye herhangi bir dergiye satabilirsiniz. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Özellikle bu dediğim yere giderseniz bayağı güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Kasuga Taisha'yı da gezdikten sonra tabii bu geyiklere oradaki krakerlerden alıp verebilirsiniz. Dikkat edin, kovalarlar, ısırırlar. Hepsi böyle yapmaz ama turistlerden biraz bıkmışlardır. Isırılabilirsiniz ama bir gidip yerinde görebilirsiniz. Sokağın içlerinde geyikler var. Aslında geyiklerin yaşam alanı. Akşam vakti böyle dağlara doğru gidiyorlar. Günübirlik Nara'ya gidip gelebilirsiniz. Açıkçası bir gün Nara için ideal. Osaka'yı kendinize base alın. Osaka'da kalın. Osaka'dan Nara'ya gidin. Osaka'dan Kyoto'ya gidin. Osaka'dan Hiroşima'ya gidin. Osaka'dan Kobe'ye gidin. Çünkü oralarda otel değiştirmek biraz yorucu olabilir. Genelde ben bu tavsiyeyi veriyorum. Şimdi Osaka'dan bir Kyoto'ya gidelim. Japonya Kyoto'dur. Binlerce sene Japonya'ya başkentlik yapan yerlerin başında geliyor Kyoto. Doğasıyla, tapınağıyla, etrafındaki yapılarıyla Japonya'da görmeniz gereken yerlerden. Ne kadar süre görmeliyiz diye bir soracak olursanız maksimum 3 gün. 3 günden sonrası için Kyoto'da sıkılabilir. Kyoto aslında böyle bir alışveriş yeri değil. Kyoto'da bir Fushimi Inari'ye gidin. Tori kapılarından geçin. Sabahın erken vakitlerinde giderseniz güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Gücünüz, kuvvetiniz yerindeyse Inari Dağı'nın tepesine kadar çıkın. Hikayesi bol olan yerlerdendir. Sonrasında bir Kiyomizu Dera'ya gidin. Kiyomizu Dera, o Budist tapınağını bir görün. Gezin, caddelerinde yürüyün. Restore edildiği ve dükkana çevrildiği o caddelerinden yürüyün. Kalabalıktır. Japonya'nın en kalabalık yerlerindendir. Bir görün. Ondan sonra yemek nerede yiyecek diye soracak olursanız çok fazla yerel restoran var, etrafta kafe var. Google çok iyi çalışıyor. Bir kere Google'u çok iyi kullanın. Hem ulaşım için Google'u çok iyi kullanın. İnternetinizi aldıktan sonra buradan restoranlara, kafelere bakabilirsiniz. Japonlar bir şey kötüyse kötü, iyiyse iyi demeyi çok severler. En doğru bilgileri genelde Japonlar verir. Orada bir dolandırıcılıkla karşılaşacağınızı zannetmiyorum. Puanlar ne, gördüğünüz neyse o gerçektir. Nishiki Market. Yüzlerce sene ayakta kalan meşhur bir upuzun, kilometrelerce upuzun bir market var. Nishiki Market'e gidip oralardan böyle Japonya sokak lezzetlerini deneyebilirsiniz. Güzel bir yarım gün turu da olabilir açıkçası. Birçok şeyi orada tadım yapabilirsiniz. Hediyelik eşyaları da var. Buranın hemen arkası zaten Shijo Dori. Shijo Dori, yani Dori aslında bir cadde anlamına geliyor. Dori kelimesini
her yerde göreceksiniz. Bilin ki Dori'den sonra bir caddedesiniz. Shijo Dori en popüler caddelerden bir tanesi. Bütün markaları burada bulabilirsiniz. Her şeyi burada bulabilirsiniz. Baştan sona da gezebilirsiniz. Kyoto'da kalmak isterseniz Kyoto istasyonu çevresinde bence kalın. Neden kalın diyorum? Çünkü buradan en çok tren kullanacaksınız. Otobüs çok kullanacaksınız Kyoto'da ve bu istasyona yakın olursanız zamandan tasarruf olur sizin için. Yazın gelirseniz yazın sıcaktır. Lafı açılmışken meşhur konuya gelmek istiyorum. Japonya'da hava durumu. Japonya'da hava durumu. İnanılmaz, bana hava durumları ile ilgili o kadar mesaj geliyor ki. Evet. Klimasız evde duramıyoruz arkadaşlar. Nem, çok nem. Ve hava durumu. Allah. Kameraya bir çaktım, kendi kendine düzeldi. Sosyal medya iş yapan birisi olarak aslında ben sosyal medyada o kadar çok vakit geçirmiyorum. Biraz profesyonel davranıyorum çünkü bir yerden sonra kafa kalmıyor. Eşinizle vakit geçiremezsiniz, sosyal hayatınız olmaz, psikolojiniz bozulur, saçlarınız dökülür. Çoğu soruya böyle cevap veremiyorum. Bazen görüyorum, kusura bakmayın, yoğunluğuna geri dönemiyorum. Sadece işle alakalı olanlara geri dönmeye çalışıyorum. Gerçekten vaktim yok. Sadece rehberlik ve sosyal medya inanılmaz bir benden zaman götürüyor. Geçen rüyamda birine mesaj yazdım ya. Şimdi Japonya 4 mevsim gezilecek dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesi. En güzel gezilecek aylardan itibaren ben size görüşlerimi söyleyeceğim. Tabii ki Sakura. Nisan ayı Japonya'nın en yoğun olduğu, en popüler olduğu zamanlardan. Sakura zamanı. Kadınlara Sakura, erkeklere de Takashi diyorum. Çünkü çok isim var. Hepsinin Sakura ve Takashi en bilindik olanı. Özellikle Sakura döneminde geliyorsanız biletlerinizi önceden, uçak biletlerinizi önceden almanızı tavsiye ederim. Tokyo, Osaka, Kyoto nerede kalırsanız kalın ya da Japonya'nın kırsalı nerede kalırsanız kalın, o zamanlar en güzel aylardır. En başta söylediğim gibi Japonya artık çok turistik bir yer. Özellikle Tokyo, Osaka, Kyoto inanılmaz turistik bir yer. Ben Japonya'yı doğru anlamanız için kırsalı seviyorsanız o zaman dilimlerinde kırsala gitmenizi tavsiye ederim. Hokkaido'ya gidin. Böyle 5. ayda Hokkaido'ya gidin mesela. Uluslararası ehliyetiniz varsa bir araba kiralayın, bir karavan kiralayın. Japonya motorla gezmek için, karavanla gezmek için, bisikletle benim yaptığım gibi baştan sona gezmek için inanılmaz bir ülkedir. Beni de çağırın. Vallahi özledim ya. Şimdi Güney Kore'ye gideceğim. Onu spoiler'ı vermeyeyim de. Yeni anlaşma yaptım. Hemen Japonya haritamız gelsin. Gördüğünüz Japonya'nın güzel Japonya haritası. Vay be. Sakura zamanı nereye gidelim, ne yapalım? Japonya'dan turistik yerlerden ziyade herhangi bir yere gidebilirsiniz. Niigata'ya gidin. Akita'ya gidin. Morioka'ya gitmeyin. Morioka boş verin. Aomori'ye gidin. Aomori elmalarıyla ünlü bir yerdir. Ya da Hokkaido'ya gidin. Dediğim gibi araba kiralayın. İnanılmaz bir doğası var. Japonya'da yiyeceğiniz en güzel yiyecekler Hokkaido'dadır arkadaşlar. Benim Hokkaido sevgimi kanalı takip edenler bilir. Hokkaido. Hokkaido ile ilgili güzel bir serim de var. Playlistten, oynatma listesinden izleyebilirsin. Kanazawa'yı kesinlikle tavsiye ederim ve Gifu. Şimdi 5. 6. 7. 8. aylarda bakın. Şu Gifu, bu videolar gelecek. Buralardan komple video çektim de hepsi gelecek. Bir Gifu'ya gidin. Tabii önce bir Nagoya'ya gitmeniz lazım. Nagoya'ya şuradan gittiniz. Ondan sonra Gifu'ya gidebilirsiniz. Gujo Hachiman, yaz ayında buraya gidip yerellerle birlikte Jumburlop köprüden atlayabilirsiniz. Yerel Japonlarla Gujo'ya gittiniz. Gujo'dan sonra bir Takayama yapın. Takayama da Gifu'nun güzel kasabalarından bir tanesidir. Çok güzel Japon evleri var. Çok da fazla burada İspanyol var. Neden? Japon Alpleri var burada. Japonya'nın dağları, trekking yapan insanlar buralarda fazladır. Çok turistik bir yer değil. Burayı genelde İspanyollar, Çinliler, Koreliler, Japonlar çok biliyor. Gittiğimde onları en çok görmüştüm ve Shirakawa-go. Shirakawa-go'ya kışın gidin bence. Bence kışın gidin. Tabi bahar zamanı da görülebilir ama olayı biraz kışın ve Kanazawa. Buralarda bir hafta 10 gün vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Nagoya, Gifu, işte Gujo Hachiman, Takayama, Kanazawa, Toyama, Moyama derken buralarda bir hafta 10 gününüz gider ve inanın bana büyük şehirlerden ziyade buraları daha çok seversiniz. Büyük şehirleri görün ama çok kalabalık olduğunu bilin. O şeye giremiyorsunuz. O havaya giremiyorsunuz. Bir süre sonra o oluyor. Şimdi ben çok içlerinde olduğum için belki o sevgim biraz azalmış olabilir. Dur, Kyoto'da kaldık. Kyoto'ya dönelim. Kyoto'ya geri dönelim. Kyoto'da en son Kiyomizu-dera'yı gezmiştik. Kiyomizu-dera'nın aşağılarına indiğinizde meşhur geishaların olduğu sokağı gezebilirsiniz. Burada Avrupa'dan geliyorsanız katana, meşhur Japon bıçaklarını götürebilirsiniz. Japonya'dan Türkiye'ye keskin olanlar silah sınıfına girdiği için katana götüremiyorsunuz. Normal Japon bıçakları balık kesmek için, işte et kesmek için onlar gidiyor. Onlarda sorun yok. Uçağın altına verirseniz. Kyoto Üniversitesi var.
burada bir tane de Türk hoca var diyor. Bir yerden sonra tapınak gezmek aynı gelebilir size. Ana görülmesi gereken yerleri ben özellikle gösteriyorum. Arashiyama bambu ormanlarına gelelim. Benim tur programlarımda burası genelde ikinci gün oluyor. Arashiyama'ya gittiğinizde meşhur bambu ormanını gezin. Tepesine kadar çıkın. Burada güzel bir Katsura nehri var. Tepesine çıktığınızda burayı tepeden görebilirsiniz. Güzel bir manzarası var. Ondan sonra Ryoenji. Ryoenji Budist tapınağına, Zen tapınağına bir gidin. Japonları anlamak için aslında Japonya Zen demek, Zen Budizmi demek. Japonları anlamanın en iyi yolu biraz o Zen kültürünü öğrenmek. Kitapta olan şeyi neden hayatlarına bu kadar kolay bir şekilde aslında uyguluyorlar? Neden uzun yaşıyorlar? Birçok sorunun cevabı bence aslında bu Zen kültürüyle alakalı. Bu Zen'in içerisinde olabilir. Çünkü Japonlar sinirlenmiyor arkadaşlar. Kolay kolay bir Japonla böyle laf dalaşına girmeniz, küfür yok ya. Japonlarda küfür yok. Ben bazı zamanlar böyle Türkiye'de doğal olarak küfür eden biriydim. Buraya geldiğimde insanların birbirine sadece, o da nadir şey yaptım, böyle salak, işte baka, baka diyorlar. Baka, 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 salak. En büyüğü bu. Dışarıda birine böyle baka dediğinde, ne oluyor lan, sen kime salak diyorsun? Böyle bakıyor, böyle bakıyor, böyle bakıyor. Arashiyama'dan Ryoenji'ye otobüs var. Ryoenji'den Kinkakuji Altın Tapınağı, tam buraya gidebilirsiniz. Tavsiye ederim. Kinkakuji Tapınağı da Japonya'nın sembol yapılarından bir tanesidir bu Budist tapınağı. Buradan yine otobüsle, hemen dış tarafta otobüsle, önlerinde genelde bunların da taksi oluyor. Buradan Nishiki Market'e gidebilirsiniz. Kyoto'yu bitirdik. Kyoto bu kadar. Kaç gün kalınır sorusuna hemen gelelim. Japonya'da hangi şehirde kaç gün kalınmalı? Tokyo'da sıkılmazsınız. Ama illa bunu bir güne koyalım derseniz, bence Tokyo'da 5 gün ideal. Tokyo'yu anlamanız için minimum böyle bir 5 gün kalın. Eğer gerçekten böyle işlerine girmek istiyorsanız, çok vakit geçirmek istiyorsanız bir hafta 10 gün Tokyo'da vakit geçirebilirsiniz. Ne yapacağız demeyin, çok fazla etrafta yapılacak şey var. Sağa sola da böyle günübirlik gideceğiniz yer var. Daha mesela Tokyo'dan size Gunma'yı söylemedim. İşte Shinjuku'dan Takasaki, Makasaki, onsenlerin olduğu otobüslerle gidilen yerleri söylemedim mesela. Bakıyorum neler neler var. Bir de bir beyzbol maçına gidin. Dünyada 1. sıralar, Amerika'yı da yendiler. Beyzbol Japonlarda 1 numara. Tokyo'da 5 gün kalın. 3 günde de gezersiniz, 4 günde de gezersiniz ama aklınızda olsun. Osaka'da sürenizle alakalı ama Kyoto'ya, Nara'ya gideceğiniz için bir de Kobe'yi ekleyelim. Kobe etinden dolayı. Bu arada Kobe eti, Tajima. O kara kuru çirkin bir hayvan var. O hayvan sadece Kobe'nin dağlarında yetişiyor. Dünyanın en pahalı, en güzel, en enteresan etlerinden bir tanesi. 100 gramına böyle $100 para verebileceğiniz yerlerden Teppanyaki restoranlarına bir bakın. Teppanyaki kültürünü bir görün. Google'a yazarak bulabilirsiniz. Bir gün Nara, 2 gün Kyoto, Osaka'da da 2 gün kalın, 5 gün. Bir Kobe'ye gidin 6, günübirlik Hiroşima'ya gidin 7, Tokyo'da da bir 5 gün kaldınız 12 gün. Aslında 2 haftada güzel bir program olabilir. Sorulardan bir tanesi Japan Rail Pass. Japan Rail Pass'i alsak mantıklı mı? Bir sene önce alsanız ekonomik olarak parasını çıkarıyordu. Şu anda bir hafta 50.000 yen, 14 gün 80.000 yen, 21 gün 100.000 yen. Green dediği koltukların daha rahat versiyonu açıkçası. Trendeki business gibi düşünün. Çok fazla böyle Japonya'da trenler var. Yani bir yeri böyle $100 da gidebilirsiniz, binlerce dolara da gidebilirsiniz. Tren ulaşım, kalite, insana yönelik şeyler çok fazla burada. Makas inanılmaz yani. Ordinary dediği de basit olan. Basit olan ama böyle sizi tahta koltukta götürmüyorlar. O koltuklar da rahattır, güzeldir. Ayak genişliği böyle 2 metrelik biriyseniz bile o rahatlıkla oturabilirsiniz. 50.000 yen bir hafta için değer mi? Açıkçası güzel bir programla böyle 5.000 yen, 10.000 yen kar edebilirsiniz. Ama yorucu olabilir. Bir sene öncesinde mantıklıydı. Çok böyle parasını çıkarmıyor. Nasıl olabilir? Tokyo'dan Osaka'ya gittiniz. Osaka'dan hızlı trenle Kyoto'ya gitmenize çok gerek yok. Osaka'dan ne yapabilirsiniz? Bir Hiroşima'ya gidebilirsiniz. Hiroşima'ya gittikten sonra tık bir Fukuoka yapabilirsiniz. Fukuoka'dan sonra böyle bir Osaka'ya tekrardan dönebilirsiniz. Sonraki günlerde mesela Fuji'ye gidebilirsiniz. Gotemba Outlet için Japan Rail Pass'ta, sonra Tokyo'ya geri dönebilirsiniz. Bunların hepsini hesapladığınızda aslında böyle bir 50.000 yenden biraz parası çıkarıyor. Çünkü yerel hatlarda da bunu kullanıyorsunuz. Ama neredeyse her gün bir şehir görmeniz lazım. Bu da biraz yorucu olabilir. Derseniz ki ben yapacağım, parasını en iyi çıkaracak rota buranın kuzeyi, Hokkaido taraflarıdır. Siz Tokyo'dan çıkın gidin Sendai'ye. Sendai'den bir Aomori yapın. Aomori'den ondan sonra bir Sapporo, Hokkaido'da gezin. Zaten Hokkaido'nun Japan Rail Pass'i biraz daha ayrı satılıyor açıkçası. Hokkaido'da trenler çok pahalıdır. Gittim aldım, biliyorum. Parasını da güzel çıkarttırdım. Bir hafta sınırsız öyle bilet almıştım.
Her gün bir şehre gittim. Böyle saatlerce yolculuk yaptım. Trende etrafı izlemek inanılmaz zevkti. Yani orada bir 300-400 dolar karım olmuştu. Biraz bilmek lazım açıkçası. Biraz programa yedirmek lazım. 14 gün mesela 80 bin yen güzel bir programla Japonya'nın başından sonuna gezebilirsiniz. Bana ulaşın. Japonya'yı benimle beraber gezmek istiyorsanız rehberlikle anlaşabilirsek sizinle çok güzel programlar çıkabilirim. Genelde dolu oluyorum. Müsait günlerim fazla olmuyor açıkçası. Önceden bana ulaşırsanız şu gün diye beraber gezelim derseniz ben size fiyat veriyorum. Kabul ederseniz beraber geziyoruz. Olay bu. Bence Japonya'ya turla da gelmeyin arkadaşlar. Çünkü tur otobüs alıyor, oradan koyuyor, tık 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 tık, oraya gidiyor, tık 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 oraya gidiyor. Çok fazla insan var. Kendiniz gezebilmek için bakın tur yapmama rağmen bunu diyorum. Özellikle ETS turla hiç gelmeyin zaten. O ayrı da. Onlara daha sonra girelim. Tek başına gezilmek için Japonya çok güzel. Organik bir kanal Cemkun kanalı. İnsanlar benim samimiyetime güvendiği için, çizgim hep belli olduğu için burada güvenip geliyorlar. YouTube benim için biraz daha CV yeri. Oradan nasıl biri olduğumu görüyorlar. Ne anlattığımı görüyorlar. Direkt geliyorlar. Bir de ben bu işin okulunu okudum. Dağın başında kaç sene okula gittim lisede. Turizm okudum. Otelin her yerinde çalıştım. Restoranından ön bürosundan kat hizmetlerine, oradan buradan derken aman Allah'ım. Konaklama, ağırlama biraz benim işim diyebilirim. Biraz profesyonel davranıyorum o konularda. Çünkü bana öğretileni dünyanın bir ucunda insanlara uygulamak zorundayım. Biraz Japon gibiyim. Biraz profesyonel. Japonlar bu arada hayatını profesyonel yaşarlar. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Kışın Hokkaido'yu gezin. Kayakla haşır neşirseniz Hokkaido tam yeridir. Dünya üzerindeki en güzel rotalardan, kayak rotalarındandır Hokkaido. Burayı yazın. Yerel yerleri gezmek isterim derseniz büyük şehirleri Fukuoka, Kyushu bölgesi. Aslında Japonya böyle adalardan oluşan bir ülkedir. Tık 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 irili ufaklı adalar vardı. Bir kere gezilecek bir ülke değil Japonya. O yüzden 3 günde gelseniz, 5 günde gelseniz, bir haftada gelseniz, bir ayda gelseniz Japonya'ya bir daha gelirsiniz muhtemelen. Spontane gezmek için çok güzel bir ülkedir. Çok kafaya takmayın böyle. Gelin spontane sağa sola da gidin. Çok eğlenirsiniz. Ben açıkçası hayatımı biraz Japonya'ya yerleştikten sonra biraz spontane yaşayarak ilerletmeye başladım. Başıma gelen güzel şeylerin hepsi böyle hayatı aslında spontane yaşarken çıktı. Bir yerel bir bölgede uluslararası ehliyetiniz varsa, araba kiraladığınızı varsayarsak Shikoku Adası. 88 tane tapınak var. Bu 88 tapınağı gezerseniz yürüyerek kaç günde bitirdiğiniz önemli değil. Hac ziyaretini burada tamamlıyorsunuz. Ben bisikletle Japonya turuna başlamadan önce aslında buraları gezip böyle bir doğanın içerisinde kendimi bulma düşüncem vardı ama hayat bizi bisikletle Japonya turuna itti. O şartlar onu doğurdu. İyi, güzel de yapmışım. Burası da hep aklımda. Buraları biraz araba kiralayıp gezmeniz lazım. Güzel doğal yerlerde, doğası bozulmayan yerlerdendir. Kışın çok tavsiye etmem. Biraz tehlikeli olabilir ama bahar zamanları, ilkbahar, sonbahar zamanları aklınızda olsun. Pek bilinmeyen alternatif rotalardandır. Burada bir dağın başında Fransızın dükkanıyla karşılaşabilirsiniz. Enteresan, Kanada'dan buraya göç etmiş çiftçilere rast gelebilirsiniz. İnsanlardan uzak kalmak için yaşayanlar, yabancılar da burada biraz toplanmıştır. Bu da güzel, kritik bir bilgidir. Hiroşima'ya gidin. Japonya'nın geçmişini, şimdisini, nasıl bir hale geldiğini, tabii ki de orada müzeye gidin kesinlikle. Itsukushima. Tavşan Adası var. Yine kalanın altlarında videom var. Kedi Adası var. İşte Itsukushima. Bu suyun içerisinde yüzen tapınağa bir gidebilirsiniz. Buralar biraz daha böyle 2 haftadan fazla zamanınız varsa gidilecek yerler. Genel olarak şöyle bir Japonya haritasını açayım. Aslında şu zaman dilimine kadar açıkladığım şeyler Tokyo, Osaka, Kobe, Nara, Hiroşima sizin bir 2 haftanızı götürecek şeyler. Yan bilgileri de verdim. Gifu'dur, Kanazawa'dır. Bilinmeyen, Türkler açısından çok bilinmeyen, Türklerin, bizlerin hep gelip gidebildiği bir yer olmadığı için son bir sene aslında Türkiye'den gelenler burada biraz fazla olmaya başladı. O yüzden elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana ulaşın. Sevdiğim işi yapıyorum. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Alışveriş konusuna gelin biraz da. Alışveriş Japonya'da dipsiz bir kuyu. Şu anda neredeyse her şey Türkiye'ye göre ya aynı fiyat ya da daha ucuz. Pahalı bir şeye denk gelmenizin imkanı yok açıkçası benim gördüğüm, test ettiğim kadarıyla. Tokyo bu şeyler arasında en pahalı olanı. Diğer şeylere gittiğinizde, örnek veriyorum, videolarımda gezip gördüğüm için söyleyebilirim. Tokyo'daki Don Quixote'la Fukuoka'daki, Japon en güneyindeki Don Quixote arasında böyle fiyatların farklı olduğunu gördüm. Aklınızda olsun. Saat almak istiyorsanız Nakano Broadway, vergiden düşük böyle hediyelik eşyalar, abur cubur toplayalım derseniz Don Quixote, Ginza, pahalı markaların olduğu yer. Outlet diyorsanız Gotemba Premium Outlet, Shinjuku'dan git gel.
Alternatif olarak Grand Berry. Shibuya'dan böyle yarım saatte gidebileceğiniz yerlerden, bizim de yerel sevdiğimiz yerdir Grand Berry. İkinci el için Heart of, Book of, Second Street. Second Street çok önermiyorum da bir bakabilirsiniz. Heart of'un çok fazla böyle kategorisi var. Alışveriş için buraları da yazabilirsiniz. Bence yeter ya. Güzel açıkladım bence. Yani oturduğum yerden. Çok fazla açıklayacağım şey vardı. Genel olarak böyle sadece başlıklara değinebildim. Detayına inmek istersen bu size bağlı. Cem Kun devamını çek biz izleriz derseniz daha detaylı böyle şehir şehir, bölge bölgede anlatabilirim. Ama zaten Japonya'da halihazırda aktif olarak gezdiğim için kanalda çok fazla video göreceksiniz. Rehber tadında. Ama enteresan bir şeydi, benim kanala abone olmuyorlar ya. Bakıyorum böyle abuk sabuk insanlar Japonya'yı anlamıyor, çekiyor, zaman geçiyor. Bir hafta sonra unutulacak videolar. Enteresan bir şekilde abone sayıları fazla oluyor. Ama benim abonelerle ilgili bir derdim yok. Çünkü etki ettiğim insanların ne kadar fazla olduğunu, abone sayısıyla ilgili olmadığını gördüm. Uzun bir süredir abone sayısına takılmıyorum açıkçası. Ama abone olun yine de. Abone olmayın dedi çıktı sonuçta, abone olun. Diğer ülkelere de gideceğim. Oraları da baştan sona tanıtmaya başlayacağım. Cemkun açılıyor. Her an her yerden çıkabilirim. Şeyi açıklamadık. Bak onu unuttuk ya. En güzel gezilecek aylar. Sakura zamanı dedik, araya laf karıştı. Onu söyleyelim arkadaşlar. 4. ay Nisan ayı Japonya'da gezmeniz gereken en güzel aylardan. 5. ayda gezilir, 6. ayda gezilir ama orada bir durun. Sıcaklıklara alışkın değilseniz, Adanalı değilseniz, Antalyalı değilseniz, sıcağı sevmiyorsanız Temmuz, Ağustos'ta bence Japonya'ya gelmeyin. Burada hissedilen sıcaklık 40-45, özellikle şu Ağustos ayında inanılmaz bir nem var. Zaten Japonlar her yerini kapatıyor, şemsiyeyle geziyor. Boğucudur. Ben genellikle Japonya'nın sonbaharını çok seviyorum. Şu görüntüye bakar mısınız? Ginkgo, o mabet ağaçları, zelkovalar, Japon sedilleri, selvileri, çam ağaçları sonbaharda Kyoto taraflarında özellikle çok iyi oluyor. 10. ayda, 11. ayda denk getirebilirseniz Japonya aslında turistik olarak bence en güzel, en serin, gezmek için en güzel aylardandır. Kışın gelinebilir mi? İşte Noel, yılbaşı o zamanlarda. Japonlarda bir yılbaşı kültürü yok. Yani Noel zamanı birbirlerine KFC veriyorlar. Onu pek tadımlayamıyorsun. Nasıl zevkini çıkarırsanız kışın ne demiştim? Hokkaido'ya gidin. Buranın kuzey tarafı. Orada 6 ay zaten kar var. Çok güzeldir Hokkaido kışın tarafı. Beni oralarda görürsünüz zaten giderseniz. Oralarda olurum. Bu. Aylar bu. Öneri aylarım bu açıkçası. Japonya'yı başından sonuna açıkladım arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Bir videonun da sonuna geldik. Biraz yoruldum videoyu beğenirseniz sevinirim. Beni hayata döndüren şeyler şu tavşanın güzel bir kokusu. Benim favori Hachikombu. Böyle duruyor. Öne bakınca rahatlıyorum ya. İnanılmaz bir hayvan bu arkadaşlar. Sahipleneceğim bir tane Hokkaido'ya gidince. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her şeyi açıkladım bence.